Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Zeekr X. Vallahi hocam Zeekr esprisini bir önceki videoda verdiğim için onu tekrar ısıtıp vermeyeceğim. Bu defa hepimizin biraz daha çok seveceği Zeekr X'le beraberiz. 001 videosunu izleyenler bilir, Geely'nin premium markası Zeekr'in lüks modellere uygun fiyatıyla adeta bir dalga eşliğinde geliyor. Bunun SUV örneği X ise hem tasarımı hem de özellikleriyle çok iddialı. Hiç vakit kaybetmeden yeni Zeekr X hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Bizim Çinli Geely'nin premium sınıf markası olarak 2021 yılında resmen tanıtılan Zeekr, piyasada yeni bir marka olsa da otomobil tecrübesi konusundaki tüm maharetini gösteriyor. Halihazırda 4 adet modeli olan Zeekr'ın 1000 km menzilli 001 modelini yakından inceledikten sonra yerden yüksek SUV modeli X'i de tanımak boynumuzun borcu oldu. 001'e göre SUV kimliğiyle biraz daha talep gören X, ilk kez 2023 yılında tanıtıldı. Premium CSUV olan yeni X, Smart 1 ile aynı platform üzerinde geliştirilmiş. Yeni Zeekr X'e önden baktığımızda köşeli tampon tasarımı dikkatimizi çekiyor. Trim parçası gibi görünen bu tasarımın aslında anafar grubu olduğu ön tarafta üstte gündüz ledleri konumlanmış. Böyle sanki bir şeyleri anımsatan fakat şu an aklıma gelmeyen Zeekr X'te sade fakat birçok markanın beceremediği şekilde başarılı bir görünüş sağlanmış. Ekstra detaylara baktığımızda burada logoyu ve kamerayı görüyoruz. Yeni Zeekr X'in ön tasarımı bir yıldızı bizden alır. Önü fena da profili daha görmediniz. Yeni Zeekr X'i şöyle uzaktan bir gördüğünüzde devasa sert bir SUV hissiyatına kapılıyorsunuz. Fakat yanınızdan geçip profilini gördüğünüz anda bağdaşmayan bir şeyler oluyor. Ön ve arka tekerler üstündeki piyano siyahı trim parçaları onun dev teker gibi görünmesine neden olmuş. Kapı tasarımlarının da farklı gibi göründüğü profilde daralan arka kapı camının iç mekan dezavantajlarına birazdan geliriz. Onun dışında hareketi az, akıcı bir profile sahip olan Zeekr X'i ben gayet beğendim. Bu şık jantlarda ise 245-45-20 inç boyutunda dev modellere yer verilmiş. Garip fakat göz alıcı arka tasarım yıldızı şimdiden aldı. Garip. Yani bana göre bir hayli garip bir arka tasarım. Tabi garip olsa da absürt mü? Asla. Ufaktan bana Honda CR-X'i hatırlatan bu arka tarafta sizin dikkatinizi ilk ne çekti? Onu da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir kere bu arka cam tasarımı daha önce bir SUV'de görülmüş müdür sanmam. Kısa, alçak ve doğuştan koyu renkte gelen bu cam, görüş açısı konusunda biraz sorun olsa da tasarım anlamında çok başarılı. Üzerindeki sileceği de unutmayalım. Alta indiğimizde gerek tasarımları gerekse animasyonları da çok hoşuma giden stopları görüyoruz. Kesinlikle başka bir hava katan bu stopların ortasında yine ışıklı bir Zeekr logosuna yer verilmiş. Tampon üzerindeki difüzör de gerçekten çok etkileyici. Yeni Zeekr X'in arka tasarımına genel itibariyle baktığımızda kesinlikle çok başarılı ve karizmatik bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya boyutlar? Yeni Zeekr X 4450 mm uzunluğunda, 1836 mm genişliğinde ve 1572 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2750 mm ile güzel bir iç mekan deneyimi vaat ediliyor. Bu boyutlarla yeni tanıtılan Volvo EX30'la hemen hemen aynı değerlere sahip. Elektrikli otomobillerin kaderi, bu benim kaderim. Sade iç mekan tasarımı bu otomobile de şaşırtmadı. Yeni Zeekr X'in çerçevesiz kapılarından geçip iç mekanın detaylarına girmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Zeekr X'in bu kapılarından geçip iç mekana göz attığımız anda açık renk döşemeleriyle sade bir tasarımla karşılaşıyoruz. Sadece duruşlarıyla bile lüks ve konforlu görünen bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altıgenimsi formuyla direksiyon simidi bulunuyor. Üzerinde dokunmatik ayar tuşları ve joysticklerin yer aldığı bu direksiyonun et kalınlığı ve tasarımı çok iyi gözüküyor. Bu şık direksiyonun hemen arkasında ise hız ve batarya durumunu anlık olarak takip edebileceğiniz ekran duruyor. Çözünürlük ve kalite konusunda çok başarılı olan bu ekranın ötesinde ise animasyonu navigasyon özelliğini barındıran Head-Up Display konumlanmış. Konsoldaki etkileyici ışık oyunlarıyla dolu trim parçasının hemen ortasında, siz nerede isterseniz orada olabilen 14.9 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.
Yine kalite ve hız konusunda başarılı olan bu ekranda da kalmıyor Z-Crix'in sürprizleri. Ekranın altına doğru cep telefonu koyma standı ve bağlantı noktaları sunulmuş. Orta konsol ise elektrikli şekilde ileri geri oynayabiliyor. Kol dayama görevi de gören orta konsol üzerinde sürgülü kapakla gizlenmiş bardaklık ve saklama alanlarına yer verilmiş. Genel itibariyle sade olan ve gereksiz hiçbir trim parçasının olmadığı kabinde gelin bir de size koltukları göstereyim. Tabi kapıları da bu tuşlarla açıyorsunuz. Tek tuşla uyku moduna geçebilen bu ön yolcu koltuğu da efsane olmuş. Tabi konforun yaşanacağı yer neresi olur? Arka koltuklar. Alan gereksiniminde arka koltuk tabanlarının dahi elektrikli olarak kapandığı arka koltuklar ne yazık ki 2 kişilik olarak tasarlanmış. 3. kişi oturamaz mı? Tabii ki oturur. Ama 5. koltuğun opsiyon olduğunu söyleyeyim. En az ön koltuklar kadar rahat olan bu arka koltuklarda bol bol saklama alanları mevcut. Kol dayama içindeki USB bağlantı noktaları ise kesinlikle efsane olmuş. Yeni Z-Crix'in iç mekanı tüm detaylarıyla kesinlikle bir otomobilden alabilecek maksimum verimi kullanıcılarına veriyor. Elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altında bir C-SUV'a göre az olan 362 litrelik bir hacim sunuluyor. Arka koltuklara yatırdığınızda ise bu hacim 1182 litreye çıkıyor. Güvenlik özellikleri kırmızı çizgimizdir diyorsan Z-Crix kırmızı da geçmez. Yeni Z-Crix'te Çinli olmasının yanı sıra premium oluşuyla da birçok etkileyici güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. Bu özelliklerin paketlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlatarak kesinlikle sahip olunması gerektiğini ekliyorum. İlk sırada benim de çok sevdiğim yarı otonom sürüş özelliği geliyor. Sizin direksiyona, gaza ya da frene müdahale etmenize gerek bırakmadan ilerleyen yeni X'in önüne aniden bir araç çıktığında fren yapan önden çarpışma önleyici, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, siz şerit dışına sinyal vermeden çıktığınızda sesli olarak sizi uyaran şerit takip uyarısı ve sizi şeride sokma gücünde olan şerit takip sistemi. Etrafındaki kameralar sayesinde park sırasında işlerinizi kolaylaştıran 360 derece park kamerası. Sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmasa da direksiyon müdahalesinde bulunmayan adaptif hız sabitleyici. Trafik işaretlerini head-up display ekranı üstüne yansıtan trafik işaretleri okuma sistemi ve çok daha fazlasına yeni Z-Crix'e sahip olabilirsiniz. Gerçekten tasarım böyle harika olunca bu tarz özelliklerde bal kaymak etkisi yapıyor. İhtişamın destekçisi 1032 kilometrelik menzilin veliahtı Z-Crix'in X'inde durumlar yarı yarıya. Doğrusunu söylemek gerekirse 1032 kilometre menzilin üzerine ondan daha kullanışlı ve uygun fiyatlı bir modelde yarısına sahip olmak biraz üzdü. Yeni Z-Crix 3 farklı donanımla gelecek. Bu donanımlarda motorun güçleri değişse de hacmi değişmiyor. 66 kWh'lik bataryalarla gelen X'in giriş seviyesinde 268 beygir gücündeki model yer alıyor. İkinci sırada ise 428 beygirlik bir canavar dururken en üst seviyede olup menzilde de en fazlasını sunan donanımda 469 beygir güç, 543 Nm tork sunuluyor. Maksimum menzil ise 440 km. Gerçekten şu an piyasada 1000 kilometreye yakın menziller konuşulmaya başlamışken bu menzil bana az geldi. Bu arada modellerin giriş seviyesi tek, üst donanımlar ise çift motor ve 4 çeker olarak geliyor. Bu menzili bir nebze olsun fiyatıyla tolere etmek isteyen Z-Crix, gerçek anlamda şok edici şekilde 27.600 dolardan başlayan fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. En üst donanımsa 30.500 dolardan etiketlenmiş. Bu da onun gerçek anlamda uygun fiyatlı bir premium otomobil olmasının önünü açar. Yeni Z-Crix'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Z-Crix'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bunda tasarım ve uzun menzilin katkısı büyük. Peki siz yeni Z-Crix hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Z-Crix hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.